Hoş geldin sevgili yol arkadaşım. Geçenlerde bir takipçimiz soru sormuş. Demiş ki, bu dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığını alacak mıyız diye. İlk önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bir iyilik yaparken karşılığını beklemememiz gerekiyor. Yani o iyiliği sadece iyilik yapmak için yaparsak çok daha safiyane bir enerji yaymış oluruz. Soruya gelecek olursak, ben gerçekten tüm yapılan iyiliklerin karşılığının alındığına inanıyorum. Bazen biz bu karşılıkların alındığını görmesek de, göremesek de nelerden korunduğumuzu bilemeyiz. Belki büyük bir kazadan korunduk. Belki başka belalardan, sıkıntılardan korunmuş da olabiliriz. O yüzden illa bize sen şundan korundun, yaptığın iyiliğin karşılığı buydu denmesine gerek yok. Ama şunu bilin ki yaptığınız her iyiliğin karşılığı şu veya bu şekilde mutlaka geliyor. Bu kainatın düzeni, bu kainatın enerjisi böyle. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Adamın biri bir gün karlı bir havada yürüyormuş. Yürürken bir süre sonra arkasına bakmış ve arkasında bir çift ayak izi daha görmüş. Allah Allah demiş, kim beni takip ediyor acaba? Uzun süreler dönüp dönüp arkasına bakmış. Küçük bir ayrıntı fark etmiş. Kendisini iyi hissettiği zamanlarda arkasında bir çift ayak izi var. Yani kendisinin dışında birinin izleri var. Ama kendisini kötü hissettiği zamanlarda, üzüntülü zamanlarında, mutsuz zamanlarında arkasında hiç ayak izi yok. Demiş ki kendi kendine, beni nasıl biri takip ediyor acaba? Ben mutluyken var, mutsuzken yok. Tam o anda bir meleğe ait olabilecek bir ses duymuş. Demiş ki, ben her zaman seninleydim. Bazen kendini o kadar kötü hissediyordun ki, o kadar bitmiş, tükenmiş hissediyordun ki, seni kucağıma aldım ve seni taşıdım. O yüzden sadece bir çift ayak izi görüyordum. Evet sevgili dostlar, Yaradan biz fark etsek de, fark etmesek de bizi kolluyor. O yüzden saf niyetiniz çok önemli. O yüzden kalbinle iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır. Üzülmeyin, her şey düzelecektir. Mevlana'nın dediği gibi, la tahsen, üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği içindir. Şu uçan kuşlara bir bak. Ne ekerler, ne biçerler. Onların rızkını düşünen Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. La tahsen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Yaradan ben kırık kalplerdeyim diye buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan gece gibi olan nefsini yak. Pişir, olgunlaştır. Derdim var diyorsun. Dert insanı hakka götüren bir buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Hazreti Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma.
İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmuyorsa 1000 hayır ara. Son olarak sevgili yol arkadaşlarım, Mevlana'nın dediği gibi ne istersem ben Allah'tan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Hoşça kalın.